ABD dün savaşın başından beri yaşadığı en zor günü yaşadı. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırılarını başlatmıştı. 1-2 haftada bitiririz diyorlardı ama 36. güne girildi ve bu 36. günde ABD'ye ait 2 savaş uçağı düşürüldü. 2 helikopterin de vurulduğu söyleniyor. ABD tam anlamıyla kabusu yaşadı. O yüzden bugün detaylarıyla bu konuyu yani dünü konuşalım. İran dün hangi savaş uçaklarını düşürdü? Bunu hangi hava savunma sistemleriyle başardı? Daha da önemlisi, madem İran'ın bunu yapabilecek gücü vardı, savaşın başından beri ABD ve İsrail Hava Kuvvetleri Tahran başta olmak üzere İran'ın farklı bölgelerini yoğun şekilde vururken neden bunu yapmadılar? Yani kısacası İran neden bugüne kadar ABD Hava Kuvvetleri'ne direnç göstermedi de dün onlara böyle bir kabus yaşattı? Madem bu yeteneği vardı, niye bugüne kadar yapmadı? Bugün hızlıca bu soruları cevaplıyoruz. Aslında ABD Hava Kuvvetleri bugüne kadar ciddi kayıplar yaşadı. Mesela bir adet AVAX erken ihbar ve kontrol uçağı imha edildi. Normalde bu çok büyük bir olay ama bu uçak havada vurulmadı. Suudi Arabistan'daki hava üssünde yerdeyken imha edildi. Hadi bu önemsiz diyelim. Bunun dışında 2 tane de tanker uçak imha edildi. Bunların biri yine Suudi Arabistan'daki askeri üsteydi, diğeri havada vuruldu. 6 adet tanker uçak da saldırılarda zarar gördü. Hadi diyelim ki tanker uçağına vurmak kolay çünkü büyük bir hedef ve yavaş bir hedef. Zaten bu uçakların da büyük kısmı yine hava üstünde duruyorken vuruldu. Bunun dışında bugüne kadar 17 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracı İran tarafından düşürüldü. Bunun için de şaşılacak bir şey yok diyebiliriz. Çünkü insansız hava araçları hava kuvvetlerinin diğer unsurlarına göre daha yavaş hareket ettikleri için vurulmaları nispeten daha kolay sistemler. Hadi bunu da geçelim. Bugüne kadar 3 tane helikopter vurdular. Bir tanesi askeri üste yerdeyken vuruldu. Diğer ikisi İran'daki dünkü arama kurtarma operasyonu sırasında vuruldu. Dün vurulan 2 helikopterin sadece hasar aldığı ama düşürülmediği söyleniyor. O yüzden bunu da geçiyorum. Dün vurulan 2 savaş uçağından biri A-10 Thunderbolt. Bu uçakta yakın hava desteği sağlarken vuruldu. Bu önemli. Ama daha önemlisi ne derseniz daha önce İran bir F-35 savaş uçağını karadan attığı füzeyle vurmuştu. Düşüremedi ama sonuçta vurabildi. Dünse bir F-15 savaş uçağını düşürdüler. En önemlisi buydu. Bugüne kadar Kuveyt üzerinde 3 tane F-15 açıklamaya göre dost ateşiyle vurulmuştu. 3 tane üst üste dost ateşi olur mu tartışılabilir. Sürekli kazık yediğiniz dostlarınız varsa bu haberi onları düşünerek okumaya çalışın ve bunu geçiştirelim. Çünkü zaten bizim konumuz o üçü değil. Dün havada yeni bir F-15 vuruldu. Ben bu videoyu hazırlarken pilot kayıptı. İşte az önce bahsettiğim A-10 savaş uçağı bu pilotu ararken vuruldu. 2 helikopter de yine aynı şekilde vuruldu. ABD bu konuda tutuşmuş durumda. Her şeye densiz konuşan Trump bu konuda yorum yapmayacağını söyledi. Düşünün ki öyle bir krizden bahsediyoruz şu anda. Yani önemli bir gelişme ve 2 önemli soru var. İran bunu nasıl başardı ve neden bugüne kadar yapmadı? Yani madem yapabiliyordu, şehirleri yerle bir edilirken neden susup bekledi? Öncelikle İran bunu nasıl başardı sorusunu cevaplayarak başlayalım. Bunun için de geçen yıl Haziran ayında yaşanan 12 gün savaşına kadar gitmek gerekiyor. 12 gün savaşında İran hava savunma ağının en önemli noktaları çok ciddi hasar aldı. İran hava sahasının kontrolünü tamamen kaybetti. Ama şu an baktığınız zaman İran'ın o dönemden dersini aldığını görüyoruz. Çünkü o savaştan sonra İran'a yeni nesil katmanlı bir hava savunma ağı kurmuşlar. Ve bunu yaparken de Rusya ve Çin'den çok ciddi destek almışlar. İran dünkü başarısına böyle ulaştı. Yerli sistemleriyle Çin ve Rusya'nın sistemlerini entegre şekilde kullandığı için etkili bir savunma yapabildi. İran'ın yerli olarak geliştirdiği Bavar 373 sistemi Rusya'nın S-400 sistemine benzer bir sistem. Özellikle son 2 yılda Rusya'nın da desteğiyle ciddi güncellemeler aldı. Bu sistemin ana radarı bir AESA radarı. Zaten en önemli teknik özelliği bu. Radarının 450 kilometre azami menzili var ve 200 hedefi aynı anda takip edebiliyor. Kullandığı füze 300 kilometre maksimum menzile sahip ve maksimum irtifası 32 kilometre. Sistemin ana radarı düşük radar kesiti alanına sahip uçakları tespit etmek üzerine optimize edilmiş L-band ve X-band yardımcı radarlarla destekleniyor. Bu sistemler radar emisyonlarını minimumda tutuyor. Pasif bekleme modunda kalıyorlar ve hedef angajman sınırlarına girdiğinde bir anda aktif hale gelip ateş et ve kaç taktiği uyguluyorlar. Bunun yanında bir de Çin yapımı HQ-9B hava savunma sistemleri var. Bu bataryaları geçen ay ABD imha ettiğini açıklamıştı. Ama şimdi görüyoruz ki ciddi bir kısmı yeraltı tesislerinde korunmuş. Bu sistem 4. nesil uçaklar için ciddi bir tehdit. Bunun yanında bir de Mecit sistemi var. Bu sistem pasif sensörlere dayalı kısa menzilli bir sistem. Ama esas aslan payının buna ait olduğu söyleniyor. Çünkü Mecit hedef tespiti için radar dalgası yaymıyor. Yani pasif bir algılama sistemi var. Bunun yerine elektrooptik ve görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlıklar kullanıyor. Bu sayede uçakların radar uyarı alıcıları pilotu ikaz edemiyor. Ayrıca bu arayıcı başlık motordan yayılan ısıyı takip ettiği için F-35 ve F-22 gibi düşük radar izine sahip uçaklar için bile tehdit
oluşturuyor. Çünkü onlar da motorlarından ister istemez ısı yayıyorlar, azaltılmış olsa bile. Zaten geçen ay F-35'in hasar aldığı bir saldırı vardı. Orada da bu mecit sisteminin kullanıldığı söyleniyor. Bu sistem taktik araçların üzerine monte edildiği için kendisini sivil araç trafiğinde kamufle edebiliyor ve ateş açtıktan hemen sonra yer değiştirebiliyor. O yüzden başarılı bir sistem. Ve bunların tamamında çok ciddi bir Çin ve Rus teknoloji desteği olduğunu görüyoruz. Ama mesele sadece teknolojik altyapı değil. İran geçen seneki savaştan sonra coğrafyasını tam yetkili 31 bağımsız savunma hücresine böldü. Yani savunma anlamında 31 ayrı eyalet oluşturdu. Her eyaletin komutanı savaş halinde kendi kararlarını alabiliyor. Yani Tahran'dan onay almak zorunda değil. Bu da karar verme hızını arttırıyor. Ayrıca her komuta kademesinde 3 rütbe aşağıya kadar önceden belirlenmiş halefler var. Yani komutan vurulsa da emir komuta otomatikman hemen bir altındakine geçiyor ve savunma eksiksiz şekilde devam ediyor. Ve her bir eyalet kendi yeraltı füze şehirlerine, kendi yakıt depolarına ve yedek parça stoklarına sahip. Yani bir süreliğine merkezden destek almadan kendi kendilerine idare edebiliyorlar. Az önce yeraltı füze şehirleri dedik. Bu da yakalanan başarıda önemli bir paya sahip. Çünkü yeraltı şehirleri deyince akla sadece balistik füzeler geliyor. Ama bu tesislerde İran'ın hava savunma bataryalarında saklamış olduğunu gördük. Yani savaşın başından bu yana ilk 36 günde hala hava savunma bataryalarının bulunmasını sağlayan şey bu yeraltı şehirleri. Yani İran bunu nasıl başardı sorusunu kısaca özetlersek geçen yıllar yani 12 gün savaşından ciddi ders aldılar. Rusya ve Çin'den önemli bir teknoloji aktarımı yaptılar. Aynı zamanda ülkeyi savunma eyaletlerine bölüp merkez olmadan da savunmanın devam edeceği bir sistem oluşturdular. Peki gelelim şimdi esas soruya. Dün 2 tane savaş uçağını düşürdüler. Ama öncesinde hava kuvvetlerinin saldırılarında bir sürü bedel ödedi bu adamlar. Tahran başta olmak üzere İran'ın birçok noktası vuruldu. Askeri tesisleri ve askeri altyapısı yerle bir oldu. Peki o zaman niye bunu kullanmadılar? Yani madem yapabilecek güçleri vardı, neden o zamanlar bunu yapmadılar? En önemli sorulardan biri bu. Bunun da birkaç farklı cevabı var. ABD ve İsrail'in hava saldırıları ilk başta çok yoğundu. Yani Tahran bombalanırken Tahran üzerinde aynı anda onlarca savaş uçağı vardı. Hareket halindeki herhangi bir hava savunma sistemi yüksek ihtimalle ateş edemeden vurulurdu. O yüzden yoğunluğun azalmasını beklediler. İkincisi, İran savaşın ilk aşamasında düşmanının mühimmatını tüketme yöntemini seçti. Bu süre içerisinde de modern hava savunma sistemleri yerine S-200 gibi daha eski ve harcanabilir sistemleri öne sürdüler. Ama esas önemli sebep şu: ABD ve İsrail'i rehavete sürüklediler. ABD ve İsrail ilk başta İran'ı çok kolay vurdu. Hatta Trump'ın rahat açıklamalarını hatırlıyorsunuzdur. İran'ın radarları %100 yok edildi filan diye dalga geçer gibi gülerek ciddiyetsiz açıklamaları vardı. İşte bu ABD üzerinde rehavet oluşturdu. ABD Hava Kuvvetleri sahte bir güven duygusu kazandı ve uçaklar hem yakıt ve mühimmat tasarrufu sağlamak hem de hedefleri daha net vurmak için irtifa düşürmeye başladı. Yere çok yakın uçmaya başladılar. Böyle olunca da İran ortamın artık müsait olduğunu düşünüp esas savunma sistemlerini ortaya çıkardı ve bir günde 2 uçağı vurdular. Yani kısacası İran bugüne kadar bilinçli olarak bu gücünü gizledi. Bundan sonrasında elbette ABD artık bu kadar alçak irtifa uçuşlar yapmayacaktır. Ama bundan sonrasında esas odaklanılması gereken şey vurulan F-15'in pilotu. O pilotun durumu savaşın gidişatını bile değiştirebilir. Eğer sağ şekilde ele geçirildiyse İran bunu koz olarak kullanıp ABD'den çok şey alacaktır. Belki de ben bu videoyu yayınladığımda pilotun akıbeti belli olmuş olur. Belli olduktan sonra tekrar konuşuruz. Ama tahminimi sorarsanız muhtemelen İran o pilotu ele geçirmiştir. Ve şu an kapalı kapılar ardında onu koz olarak kullanıp pazarlık yapıyorlardır. Eğer ki Trump'ın bir anda dönüş yaptığını, U dönüşlerini falan görürseniz emin olun ki böyle bir gerçek söz konusu. Allah'a emanet olun.